World Soccer Champions'ı oyunu baştan aşağı değiştirecek büyük bir güncelleme geliyor. Ve senin bunları şimdiden hazırlıklı olman lazım. Tabii videoya başlamadan önce sizleri şu konuda uyarmam lazım. Bu sızıntı bilgileri yabancı kanallardan, özellikle Double Do isimli Portekizli kardeşimizden edindim. Ve kendisini belirtmiş olduğu gibi sızdırılan bu bilgiler herhangi bir kesinlik taşımamaktadır. Ve gelecek olan güncelleme ile birlikte daha farklı şeyler gelebilir. Ben yine de şu an birçok yabancı kanalın yapmış olduğu bu haberi size Türkçe kaynak olarak kendi fikirlerimle birlikte sunacağım. O zaman video beğeniler atıldıysa ve abone olunduysa şu büyük güncellemeden bahsedelim artık. Kendi turnuvanı oluşturabilme. Artık kendi zevkimize göre farklı takımları bir araya getirip turnuvalar oluşturabileceğiz. Turnuvada yer alabilecek takımlar ise sadece sizin box ile satın almış olduğunuz takımlardan oluşabilecek. Oluşturacağınız turnuvayı ise ister lig formatında isterseniz de eleme usulü olarak yapabileceksiniz. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, özellikle benim gibi içerik üreticileri için muhteşem bir özellik olacak bu. Desenize türlü türlü fanteziler gerçekleştireceğiz. Yapay zeka geliştirmesi. Oynayıştaki yapay zeka daha akıllı olacak, yani daha agresif olup aynı zamanda daha iyi defanslar yapabilecek. Mesela siz atak yaparken sizin topunuza kayarak müdahale etmeye çalışmak gibi. Tabii ki bu geliştirme sayesinde aslında kariyerlerinizin başına seçtiğiniz bu zorluk seviyelerini bir nebze etki etmiş olacak. Yani bence bu çok mantıklı olmuş, çünkü karşımızda Real Madrid varken ve bizde Amele Balgam Şalgam Spor'dan Uganda'da kırmızı bültenle aranan forvet oyuncumuz ile basitçe sağa sola ufak ufak tıklayıp kalecinin dibine girip golü atabiliyorduk. En azından artık bunu yapmak kolay olmayacak. Dinamik potansiyeller. Oyuncuların maçlardaki performanslarına göre potansiyelleriyle değişkenlik gösterebilecek. Bu dinamiği etkileyen şeyler ise oyuncuların yaptığı gol, asist ve oynamış olduğu maç sayısı gibi verilere dayanarak ilerleyecek. Mesela almış olduğunuz genç bir forvet var. Normalde potansiyeli size 70 gibi gözüküyorken oynadığı maçlarda yapacağı spor katkılarıyla birlikte potansiyelini 80 hatta belki 90'lara kadar yükseltebilecek. Aynı şekilde sürekli kötü performans gösterirse de potansiyelini aşağıya çekebilir. Bu da her kariyerinizde farklı wonderkidlerin çıkabilmesine olanak sağlayacak. Bence oyuna bayağı bir derinlik katacak olan bir yenilik olur bu. Çünkü oyunun mekaniklerini ve taktiklerini çözdükten sonra artık oyun otomatiğe bağlanıyor ve çok kolaylaşıyordu. Ayrıca sürekli aynı oyuncuları transfer etmeye başlıyoruz ve keyfi kaçıyor bir süre sonra. Eğer bu güncelleme tahmin ettiğimiz gibi ise hepimize geçmiş olsun. Her gün 10 saat oynayarak kafayı yeriz artık. Dinamik ülke derecelendirmesi ve katsayısı. Ülkeler başarılarının sonuçlarına göre sıralamada yerleri düşecek ya da yükselecek. Örneğin milli takımın başarısıyla birlikte ligdeki takımların Avrupa'da göstereceği başarılara bağlı olarak Türkiye Ligi'nden Avrupa'ya artık ilk 4 değil, sonradan 5 veya 6 takım yollayabileceksiniz. Veya tam tersi de olabilir. Yani uluslararası başarılar artık daha da anlam kazanmış olacak. Bu da kesinlikle lazımdı. Özellikle uzun kariyerler yapmayı sevenler için inanılmaz derecede renk katacak bir mekanik olur bu. Düşünsenize, Şampiyonlar Ligi yarı finallerine bir bakıyorsunuz. 4'ü de Türk takım. Ah usta, bizim hayaller. Sezon sonu bonus para. Güzel haber, çünkü artık sezon sonu hedefinizi tamamlarsınız ve takımınız da sağlamsa size ödül olarak ekstra para verilecek. Ve transfer bütçeniz de bayağı bir artmış olacak. Bu sayede artık ihtiyacımız olan o ekstra paralar için sürekli al-sat yapmak zorunda kalmayacağız. Ah, kim bilir kaçımız sevdiği ve genç oyuncuları satmak zorunda kalmıştır. Rekabet bilgilerinin bulunduğu ekran. Evet, doğru duydunuz. Yeni bir ekran eklenecek. Ve bu ekran bizlere her kulübün kaç tane hangi turnuvalardan kupalar kazandığını gösterecek bir bilgi ekranı olacak. Özellikle takımlarla duygusal bağlar kurup takımların kazanamadığı ama o hayalini kurduğu kupaları onlar için kazanmayı deneyebileceğiniz, size fikirler sunabilecek bir bilgi ekranı olacak. Ayrıca ilk başta biliyorsunuz bize en düşük ligden güçsüz 3 takım ile başlangıç seçeneği çıkıyor ve bu ekstra bilgi sayesinde hangi kulüp diğerlerinden daha başarılıymış bunu görerek tercih de yapabileceksiniz. Güzel bir kullanışlı olacak gibi duruyor. Kuruluş yılı. Her kulübün kuruluş yılı takım ekranında gösterilecek. Belki gereksiz gibi görüyor olabilirsiniz ama şunu söyleyebilirim ki eminim birçoğunuz bu oyunu oynayarak dünya futbolunu şu an haberimizin bile olmadığı genç ama iyi oyuncuları aslında bu oyunu keşfetmişsinizdir. Mesela kendimden farklı bir örnek vereyim. Dünya haritasındaki birçok ülkenin bayrağını ve coğrafi konumunu oynamış olduğum fethetme oyunları sayesinde çok iyi ezbere biliyorum. Ama sorsanız tarih dersi benim en çok zorlandığım derslerden biriydi. Yani bu takımların kuruluş yılı bilgisi de elbet sizlerde bir yer edinecektir ve güzel bir bilgi bence. Ve gene klasiktir. Tüm bunlar dışında oyunun akışını iyileştirecek ve bazı bug'ları düzelteceklermiş. Yani bu sızdırılan bilgilere bakacak olursak oyunun en büyük güncellemesi yolda. Şu ana kadar oynamış olduğumuz oyunun mekaniklerini çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Ah, keşke şu hesapların senkronizasyonunu kurmayı da getirseler. Kaç defa kazandığım boxlar ve kupalar boşa gitti bu yüzden. Neyse, sızdırılan güncellemeler şimdilik bu kadardı. Ben fikirlerimi size anlattım, şimdi sıra sizde. Bu güncellemeyle alakalı yorumlarınızı merakla bekliyorum. Ayrıca son kez hatırlatayım. Bu videoda bahsettiğim bilgiler dediğim gibi yabancı kaynaklı içerik üreticilerinden kendi başıma çevirip yorumlamamla oluşturulmuştur. Verdiğim bilgilerin hiçbirinin kesinliği olmamakla birlikte yeni gelecek olan güncellemede burada anlattıklarımdan daha da fazlası da gelebileceğini unutmayın. O kadar uğraştık ettik, bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyin lütfen. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay canlarım.